Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, gün geçmiyor ki kripto paralarla ilgili kötü haberler yayınlanmasın. Bizler biliyorsunuz yorum ve analizlerimizde olumsuz haberler gelmediği sürece formasyonların çalıştığından sizlere defalarca bahsettik. Piyasa olumsuz haberlerle çalkalanıyor tabii ki. Bu devam eder mi? Önümüzdeki günler bunu belirleyecektir. Bu arada güzel kardeşlerim, biliyorsunuz 2008'deki krizi çoğunuz yaşadı ya da yaşamayanlar okudu, biliyor. Tabii ki bazılarınız yatırımcı bile değildi o zaman. Bizler bu piyasanın içindeydik arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yaklaşık 33 yıllık bir borsa yatırımcısıyım. 9 yıla yakında bir kripto para yatırımcısıyım. Güzel kardeşlerim, piyasada neler döndüğünü hemen hemen çoğumuz aşağı yukarı şu anda tahmin edebiliyor. Ama ben yine de bazı noktalara, ipuçlarına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ABD'de bankacılık sektöründe bir çözümle var. Yani bir dağılma var. Dağılma derken yani sivrilenin kafasına vuruyorlar. Bakıyorlar ki bu bana rakip olacak, al aşağı. Bu rakip olacak, al aşağı. Öyleyse kaç tane oldu? Üçüncü bankada yola çıktı. Biliyorsunuz birincisi Silvergate, ikincisi arkadaşlar Silicon Valley Bank ve şimdi de First Republic Bank. Hepsi de hemen hemen iflasın eşiğinde mi, kapatıldı mı? Orası muamma. Orası muamma. Gelelim Silvergate. Blockchain üzerinde çalışan harika bir sistem kurmuştu 2017 yılında. Ve tuttu da. Çünkü kripto para borsalarının nakite erişme sıkıntılarını çözüyordu. Bu yüzden de çok hızlı büyüdü, hisseleri de tavan tavan gitti. Asıl dananın kuyruğu koptuğu yerde işte burası. 7/24 hizmet veren Sen Network işleme alma kararı. Yani dananın kuyruğu kopmasının nedeni bu. Sen Network, Silvergate, stabil coin çıkarma projelerinde çalışmaya başlaması ve bunu piyasaya sürecek olması FED cephesini oldukça rahatsız etmiş görünüyor. Çünkü bu stabil coin doğal bir ödeme aracına dönüştürülebilir. Amaç da buydu zaten. 7/24 saat alışverişlerde kullanılabilirdi. Zaten kripto paraların amacı da bu. Bunlar kaçınılmaz, bunlar oluşacaktır. Bugün o network olmasa B network olur, B network olmasa C network olur, olacak arkadaşlar. Durdurulamaz. Yani ne kadar baskı altına alsa da Amerika Bitcoin'i ya da altcoin'leri diyelim, Bitcoin'de şu anda bir sıkıntı yok. Altcoin'leri demek ki kendine ters giden bir şeyler olacak. Öyle düşünüyor ya da. Bana göre böyle. Tabii ki buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir, bir teoridir arkadaşlar. Peki ne olacak? Tam da burada Fed'in hamleleri başladı arkadaşlar. Evet, tam da burada Fed'in hamleleri başladı. ABD Merkez Bankası Silvergate'i oyun dışı bırakma planlarını başlattı. Çünkü Fed'in çıkarmaya çalıştığı da bir proje var. Nedir bu? Fed Now ödeme sistemine tamamen rakip olabilir. İster mi rakip olmasını? İstemez. Öyleyse ne yapacaktır? Buna bir çelme takacaktır ve piyasadan çıkaracaktır. Yani umrunda mı senin yatırımcıların batması ya da zarar etmesi? Değil tabii ki. Ama bindiği dalı kesiyor bu arada. Teknoloji hisselerine bakınız nerelere düştü. Yani eğer FED bu konuda acil bir önlem alıp hafta içinde toplanması yani toplanırsa ki toplanması gerekir bana göre, benim düşüncem. Tabii ki onlar bilir kendi işlerini. Faizi ya 0 ya da 25 bas puan şeklinde tekrar bir açıklama yapılmalı ki piyasa rahatlasın. Aksi halde kriz büyüyecektir arkadaşlar. Kriz derinleşecektir aksi halde. Ben pazartesi günü bu yolda bir adım atılabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü oradaki insanlar boş insanlar değil. Onlar da bunu görüyorlar. Bir Şahin tutumu açıklamasının ardından piyasa
allak bullak oldu. Öyleyse bu piyasayı da düzeltmek yine FED Başkanı Powell'ün yapacağı güvercin tavrına bağlı. Tabii ki herkes değişik yorumlayabilir. Herkes farklı düşüncelere sahiptir. Ama bu benim öngörüm arkadaşlar. Biliyorsunuz 2008 krizinde nelerin olduğunu, bütün krizlerden milyonerler doğduğunu hepimiz biliyoruz. Bu krizden de sen de milyoner olarak çıkabilirsin. Nasıl olur hocam? Sabredersin. Çünkü bu kriz sabretmeyenlerin, panik yapanların elindekilerini alır, sabredenlere, panik yapmayanlara verir. Sen yerinde oturacaksın. Hareket halinde olan bir trene ne binilir ne de inilir güzel kardeşim. Hareket ettiğimi bekleyeceksin. Yaslanacaksın koltuğuna. Bu şekilde seyredeceğim piyasayı. Şu anda seyretme zamanı. Hocam yani coinler düşmüşken konudan konuya geçiyoruz. Özür. Alttan toplamak gerekmez mi? Tabii ki gerekir ama o zaman bu zaman değil arkadaşlar. Çünkü birazcık önümüzü görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, diğer taraftan biliyorsunuz ki burada videonun da başında anlattığım gibi önce dedik Silvergate, sonra Silicon Valley Bank ve şimdi de First Republic Bank. Hepsi piyasalarda büyük ölçüde batıyor arkadaşlar. Ama bazıları da kapatılıyor. Tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi. Bu piyasa döngüsü arkadaşlar her dönemde bu şekilde çalışmıştır. Yarın da bu şekilde çalışacaktır. Ta ki kripto paralar hakimiyetini kurana kadar. Çünkü onlar merkeziyetsizleşiyor. Bitcoin merkeziyetsiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam merkeziyetsiz de niye böyle oluyor? Arkadaşlar her ne kadar merkeziyetsiz olsa da ortada dönen bir rakamlar var. Tam daha bu bebek daha büyümedi, oturamadı. Yani bir emtia gibi, altın gibi düşünemezsiniz bunu şu anda. Ama gelecekte de o noktaya geleceğinden benim kuşkum yok. Hocam bu kripto paraların piyasadan silineceğinden bahsediyorlar. Şimdi kripto paralar piyasadan silinmez arkadaşlar. Düşüş çıkış mutlaka olacaktır. Her yatırım aracında altında olmuyor mu düşüş? Gümüşte olmuyor mu düşüş? Her yatırım aracında düşüş çıkışlar mutlaka olacaktır. Siz zannetmeyin ki bu arada yaşanan bu banka krizlerinden sadece kripto paralar etkilendi. Bütün dünya borsaları etkilendi arkadaşlar. Dünya borsaları etkilendi. Tahviller etkilendi. Hisse senetleri etkilendi. Hangi sektöre bakarsanız bakın hepsi etkilendi. Öyleyse burada bir soru işareti geliyor insanın aklına. Acaba diyorsun pazartesi acil bir toplantı yaparak FED bir açıklama yapar mı bu konuyla ilgili? Bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü piyasa kan ağlıyor arkadaşlar. Bunlar da uyanık çünkü bindiği dalı kesmezler. Bu kadar tahmin ediyorlar mıydı bilmiyorum piyasanın karışacağını. Belki de bir oyun vardı bu işin içinde. Bu oyunun da senaryosu önceden yazılmış olabilir. Çünkü FTX'in çöküşü biliyorsunuz Terra'nın bunların hepsinin arkasında Terra'yı hadi neyse de FTX'in arkasında bir siyasi gücün olduğunu ben biliyorum. Derken tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Biliyorum demek biraz yanlış olur. Özür düzeltiyorum. Yani tahmin ediliyor. Çünkü yazılanlar, çizilenler, gelen tweetlerden bunlar anlaşılıyor. Öyleyse ya hocam şimdi bu haberleri geçiniz de bize analiz yapınız diyenler de var, sabırsızlananlar da var. Güzel kardeşlerim, analize bugün Bitcoin ve Ethereum bakacağım. Belki bir iki coin'de bakabiliriz ama dediğim gibi bu videonun amacı biraz piyasalarla ilgili. Düzelmeyecek mi hocam? Arkadaşlar bu piyasa düzelir. Düzelmezse bu piyasa 2008'de düzelmezdi. Özetle şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sistemi zor durumda. Ve Fed'in faizleri indirmeye başlaması şimdilik güçlenen bir ihtimal olarak da karşımıza çıkıyor. Dedim ya sıfır
Ya da 25 bas puan ya da indirecek. Bir şeyler yapacak yani. 50 bas puanı şimdi ben unuttum. Yani öyle bir şey zannetmiyorum daha olsun. Olursa da zaten çarşı karışır. Eğer bunu bu kadar erken yaparlarsa kripto paralarda sert bir yükselişler bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Yani pazartesi günü acil bir toplanıp da artık tamam ya biz her ne kadar Şahin tutumunda bir tavır sergilemişsek de efendim yani 25 bas puan düşünüyorduk ama bu seferlik bir artırmıyoruz. Faizi artırmıyoruz. 0 bas puan. Önümüzdeki toplantıda 25 bas puan şeklinde duruma göre konuşurlarsa bu şekilde yapabiliriz diye piyasa rahatlayacaktır ve Bitcoin, altcoin uçuşu başlayabilir o zaman arkadaşlar. Evet, önümüzdeki hafta dananın kuyruğunun kopacağı bir hafta. Hem aşağı hem yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde oluşabilir arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz biz? Sadece arkamıza yaslanıp bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi nakiti olanlar nakitte kalsın. Çünkü girişler için şu an uygun bir zaman değil arkadaşlar. Evet, bir de bugün kripto paralarda piyasa nasıl hareket ediyor onlara bakalım. Buyurun yorum ve analizlerimiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün altcoin'lerden para çıkışının devam ettiğini görüyoruz. %1 civarında bir para çıkışımız var. 512 milyar dolar seviyelerine kadar indik. 600'ü görmüştük biliyorsunuz. Dominans %1'e yakın yukarı yönlü hareket ediyor. Yani Bitcoin'in pazar hakimiyeti şu anda yükselişi var. Peki Bitcoin'de durum ne? Bitcoin tabii ki 20 bin doların üzerinde hareket ediyoruz. Bura önemli bir destek. Bir ara kırıldı ama ne yaptı? Toparladı kendini. Şurada iğneye baktığımız zaman arkadaşlar, yani iğne bizi 19.500'e kadar getirdi. Buralardan döndük, tamam, doğru. Yani 20 bin çok kritik bir destek bizim için. Burayı kaybetmememiz lazım arkadaşlar. Evet, 20 bin dolar çok kritik dedik. Çünkü buradan eğer aşağı yönlü bir momentum gelecekse arkadaşlar, bizi aşağıda bekleyecek, aşağı yukarı bunun göstergesi şurası oluyor arkadaşlar. Baktığımızda yani burada bir ters formasyon var. 18.500'ler. Fakat dediğim gibi olumsuz, negatif haberler pompalanırsa burası olur. Biz ne diyoruz? Piyasada ani bir olumsuz gelişme olmadığı sürece bizim grafiklerimiz çalışır. Daha önce hocam diyeceksiniz şimdi 22 binlerde konsolide olduk. Olduk. Evet. 22 binlerde konsolide olursak dediğimiz gibi 25 bin, 27.400 ve 34.500 dolarlar hala benim için masada ama piyasanın düzelmesi durumunda. Ben müneccim miyim ki nereden bileceğim bankanın batacağını? Bir değil, iki değil, 3 tane bankanın birden batacağını. Biz normal o günkü fiyatın seyrinden analizimizi yaparız. Hiçbir analizci bilemez bunu. Ne yapacaktır? Piyasa olumsuz haberler esmediği sürece bizim hedeflerimiz nokta atışı geldi zaten. Yine de gelecektir. Şimdi bu olur mu hocam? Bu piyasada artık her şey olur arkadaşlar. Bu piyasada her şey mümkündür. Baktığımızda 18.500 senaryosu görünüyor. Ama nereyi kaybedersek 20 bin doları kaybedersek. Bu birinci senaryo. Peki eğer 20 bin doları kaybetmezsek ne olur hocam? Arkadaşlar 21.500 hani bizim direncimiz var diye. Önce bir orayı geçmemiz lazım. Çünkü daha önce dedik burası önemli bir direnç. Yine önemli direnç konumuna geldi. Orayı kendine destek olarak bir alması lazım. Yani orayı arkaya alması lazım. Ki yönümüz yukarı doğru devam etsin. Şimdi düşen trend. Gördüğünüz gibi farklı bir trend görünüyor burada 4 saatlikte.
alçalan, yatay, alçalan, yükselen karışık bir formasyon. Günlük bazda bir şey görebiliyor muyuz? Şöyle bakalım. Arkadaşlar günlük bazda bize ayna gibi çıktı ortalıkta. Niye? EMA 200 günlük ortalama bakınız üzerinde kalırsak yani 20 bin doların üzerinde kalırsak bizi yukarıda ilk önce neresi bekliyor? 21.500 çünkü şurası bakınız. Daha önceki dip olan yer hatta şöyle yaparsak şu yuvarlak içine alıyoruz bakınız. Bu dip şimdi 21.500 dolar Bitcoin için destek direnç konumuna geldi. Burayı da kırarsak EMA 50 günlük ortalama var yukarıda 23 bin dolar. Orayı da kırarsak işte 25 bin dolar ve üzeri. Ama dediğim gibi piyasada piyasada ne olması gerekir? Olumsuz haberlerin kalkması gerekir. Bu da bir günde bir anda olacak işler değil arkadaşlar. Zaman alacaktır. Şimdi çoğu yatırımcılar sabırsızdır. Sabırsızların bu piyasada yeri yoktur arkadaşlar. Peki hocam haftalık grafiğine bakarsak ne olur? Değil mi? Haftalık grafiğinde. Şuraları biz temizleyelim. Haftalık grafiğinde bizi hangi kanallar neler bekliyor? Yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendimiz var. Haftalık bazda. Bakınız. Bu desteğimiz neresi bizim burada? Burası. Daha önce 16 bin. 16 bin gördüğümüz yer. Biliyorsunuz buraları aşağı yukarı ne zaman gördük? 20 Aralık ortalarında gördük. 16 bin desteğinden aldı gitti haftalık bazda. Şimdi yön aşağıya. Fakat burada bir destek var. Burada 20 bin desteği var. Dönmesi durumunda yukarıda da bakınız şurası 20 bin desteği şu tepe. Bu. Tam da buralarda şu anda. İlk direnci EMA 50 günlük ortalama. Bakınız burası 23 bin. Daha sonra da 25 bin EMA 200 günlük ortalama. Yani kısacası şu direncin üzerinde bir nefes almamız lazım. 25 bin doların üzerinde bir nefes almamız lazım ki işte o zaman bizi bekleyecek yukarıdaki hedef 34.500 dolar. Daha önce sizlere bahsettiğim yer. Buraya kadar şimdilik bir sorun yok. 20 bin desteğini kaybetmezsek. Öncelikli olarak bekleyeceğimiz destek ve dirençler arkadaşlar. Bakınız burada düşen trend devam ediyor. Mu? Acaba? Hayır, etmiyor. Burada bir yükselen trende geçmiş. İkinci bir trend yapar mı? Haftalıkta o da uzun bir zaman alacaktır. Öyle bir günde, 2 günde olacak işler değil bunlar arkadaşlar. Çünkü buradaki bar mumların her biri bir haftayı işaret eder. Peki hocam biz bir 15 dakikalığında ne yapıyor Bitcoin? Bakalım. 15 dakikalığında bir düşen trendin olduğunu görüyoruz. Şuradan aşağıya geldiğinde bizi bir düşen trende soktuğunu şu anda görüyoruz. Ama yataya da bağlıyor buradan sonra. Sert bir geri çekilim. Hatta bu gece güzel kardeşlerim haftalık açılış kapanışta şurada gördüğünüz gibi güzel yeşillikler oluştu. Piyasa komple 3-4 yukarıdaydı. Ben sabaha karşı geldim eve. Yani baktım piyasaya çiriz %3 yükselmiş, İNC %5 gece açılıştan sonra işte yani rezerve 3 yükselmiş, kurve dağı 4-5 dedim piyasa dönüyor herhalde. Bitcoin yeşil. Bitcoin'de de %2,5'luk bir yükseliş vardı. Baktım dominans da yükseliyor. O zaman biraz karışacak bu piyasa yarına dedik. Tabii ki yorgunduk. Bir işlem yapmadık. Yattık. Yalnız Iris yol arıyor arkadaşlar. Iris'e dikkat edebilirsiniz. Bilmiyorum ne yapar. Ethereum cephesine gelelim. Ethereum'da da bakınız Bitcoin zaten nereye? Ethereum oraya gidiyor. Ayrılamıyor bir türlü. Saatlik bazdaki formasyonu yine bir düşen dalga. Şuradaki boşluk. Bu boşluğu doldurması lazım. 1500 doların üzerine atması lazım ki şu anda 1419 dolarlarda. Hatta nereye kadar iğne atmışlar arkadaşlar? 1408 dolara kadar, yani 1400 dolara iğneyi attık. Bir saatlik grafikte. Ama
Ayın 10'unda 10 Mart'ta tabii ki 1367 dolara kadar da geri çekilmiştik. Şimdi eğer olumsuz haberler pompalanmayacaksa piyasaya, işte o zaman ilk etapta 4 saatlik grafiğinden söyleyeceğimiz neresi var? 1500 direncimiz var. Burayı yukarı doğru kırmalıdır diyorum. Aksi halde desteği 1400 dolarda birazcık oyalanma şansı var. Hatta buradan daha aşağıya gelirse de 1350 dolara kadar bir geri çekilim oluşabilir. Arayıp da bulunamayacak bir fırsatlar geliyor. Yani daha önce demiştik ki güzel kardeşlerim, her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu unutmayın. Ama bu her gün düştüğünde de her gün alım fırsatı değildir. Onun için belirli bir noktaları bilmeniz, beklemeniz gerekiyor güzel kardeşlerim. Evet, parası olanlar şu anda beklemeli. Yok. Ya hocam, tamam paramız var ama piyasayı da takip edecek zamanımız yok ya da finansal okuryazarlığımız yok diyenler var. İşte o zaman ne yapacaksınız? Bir bilenle yola devam edeceksiniz. Herkes bildiği işi yapacak. O zaman ne yapacaksınız güzel kardeşim? Yakınlarınızdan biri bu işle ilgileniyorsa onunla yolunuza yürüyeceksiniz. Bize soracağınız sorular varsa da mail adresimiz belli. Bırakırsınız telefon numaranızı. Biz vakit bulursak sizlere döneriz. Yani ararız, alo deriz. Sıkıntı yok. Evet. Piyasanın durumu böyle arkadaşlar. Bakınız bir de Iris Network'e bakalım. Iris Network, dedim ya videonun da Ethereum analizine geçmeden. Iris Network'te bir düşen trend var. Bakınız düşen trend var. Buradan bizi neyin beklediğini görüyoruz. Daha önceki okun 12'den vurduğunu gördünüz değil mi geride? Neyi bekliyor bizi? 40. Şu an 30'lardayız. Bakınız burada düşen trend demişiz. Buradaki derinlik gelecek. Ne yapmış? 12'den vurmuş hedefi. Bu yine vuracaktır. Çünkü yatay pozisyonda giriyor. Buraları deneyecektir arkadaşlar. Düşen yükselen, düşen yükselen. Ne zamana kadar? Ta ki kopana kadar. Çiliz. Arkadaşlar Çiliz yaklaşık tam zurnanın zırt dediği noktaya 0.10 dolara kadar geriledi. Daha önceki yükselişlerini 0.10 dolardan yaptığından bahsettik ama fazla gidemedi. 15'e 14'e kadar çekti. 17 sınırını geçemedi. Şu anda an itibariyle Çiliz onlarda. Bundan sonraki yapacağı, eğer bu desteği kaybederse çarşı karışacak tabii ki. Buradan yapacağı yukarı yönlü bir momentum Çiliz'i bu sefer farklı noktalara götürebilir arkadaşlar. Kısa birkaç tane altcoin bakayım. İNC. İNC'ye baktığımda da %3. Dün güzel bir çıkış yaptı. 2 dolar, 2,5 doların altına gelen İNC bir anda nereye kadar iğne attı? 3 dolar 26 sente kadar iğne attı. Güzel bir alım fırsatı vermişti. Hala var mevcut. Yani değerlendirilebilir. İNC şu anda 2.90'larda, tekrar 3 doların altında ve %3 civarında, 3,5 civarında da an itibariyle geri çekiliyor. Audio'su olanlara bakalım. Arkadaşlar Audio'da da bir düşen trend devam ediyor. 0.21 desteğimiz de 0.20 dolar Audio'da. Bakınız destek 0.20 dolar. Direnç söylemiyorum. Zaten direnç 25, 30 ve her tarafta direnç var artık. Destek. Geri dönüş yerini söylüyorum. Yani bir de Clear Network bakalım. Birkaç tane kısa. 0.015 dolar. Desteğimiz arkadaşlar 14 dolar. Artık Clear Network'te destek 14 dolar iğneledi. Şu anda 15'in üzerindeyiz. Peki CurveDAO 0.80. Nereye kadar iğne attık? 79. 80 artık destek onun için. 0.80 desteğinden sonra CurveDAO'nun dönüşü de 1 dolar ve üzeri olacaktır. Algorand. Algorand'da da şöyle baktığımda da ne var Algorand'da? Destek 17 var. Şu an 18'lerde. Düşen trend düşüyor, devam ediyor. Yani yeni girişlere ne dedik arkadaşlar? Şurayı tekrar çizeyim. Burayı izleyenler için şöyle bir anlatım gerçekleştireyim arkadaşlar. Çünkü hepsinde böyle kalmayacağım. Şimdi düşen trend. Şuradaki tepeden bir düşen trend çizelim arkadaşlar.
Bakınız çizdik. Hatta şöyle yaparsak daha anlaşılır olsun. Biraz kısa trend çiziyoruz. Uzun bir trend değil. 4 saatlik de bu. Bakınız şu da desteğimiz. Birleştirdik. Arkadaşlar şu düşen trendin kırılımı eğer şuraya birinci yeşil mumu kırdıktan sonra ikinci yeşil mumu da atarsa burada bir enstrümana girilir. Aksi halde bu trend kırılmadan girilmez çünkü burada oluşan bir alçalan kanal var. Bu kanalın üzerine çıkması gerekir. Yeni girişler için. Çıkarsa da simetriyi bir anda 23'ler olur. Şu an 18'deyiz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir de GRT ile FEÇ'e bakalım. Değil mi? Orada durum ne? Arkadaşlar GRT 11 desteğinde. Bakınız ikili dip yapmak üzere. Eğer hatta bir ara 10.5'a kadar iğne attı. Tekrar döndü. Ne yaptı? 0.12'leri gördü. Hatta bu arada da Binance'te listelediğini açıkladı. The Grap'ı bazı işlem çiftleriyle ilgili. Bir de Aptos'u da listelediğini duyurdu ama tabii ki kötü zaman yani şey yapmadı. Bir prim yapmadı şu anda. Nasıl yapsın? Piyasa kan ağlıyor. 0.11 desteğini kaybetmemesi durumunda tekrar 13, 14 diye dizebilir arkadaşlar. GRT. Peçeli 0.30. Evet destek burası. 30. Daha önce buralardan uçtu gitti biliyorsunuz. Bakınız arkadaşlar. Peçeli. 30'dan başlattığı yükselişini nereye kadar götürdü? Yaklaşık 60'lara %100 rally yaptı. Şu anda tam oralarda. Piyasa dönerse yine aynı şekilde yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ve başka da bir şey söylemiyorum. Bugün piyasanın yani geneli bu şekilde çalışıyor. Hangi coin'e bakarsanız bakın piyasa bu şekilde hareket ediyor. Metaverse'lerden AX 7 dolar desteğini koruyor. Artık 7 dolarda destek var AX için. Bakınız düşen kanal onun da dışına çıkmış durumda. AX'ta şu anda AX'ın desteği 7 dolar. 7 dolar. İlk direnci de 8,5 dolar. Peki Gala'da durum ne? Gala 30'larda desteğini koruyor. Kanalın dışına hala çıkmadı. Düşen kanal devam ediyor bakınız. Düşen kanalın içinde bir düşen kanal daha oluşturmadı. Bu kanalın içinde devam ediyor. Ama AX öyle değil. AX ne yaptı bakınız? AX düşen kanaldan bir kanal daha oluşturdu çünkü. Gala normal. Dönerse ilk direnci 35 olacaktır. Şu an 30'larda. Evet güzel kardeşlerim. Yani piyasada sabreden bu krizlerden güzel paralar elde edebilir. Krizler milyonerler doğurur arkadaşlar. İşte bunu da hepiniz bekleyip göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bol parası olanlar bol para kazanır. Ne kadar köfte o kadar ekmek diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.